Herkese merhabalar. Karıncalar ve Doğa kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, bu videoyla beraber yeni bir maceraya atılıyoruz. Çok uzun zamandır beslemek istediğim ve serisini yapmak istediğim Kataklipis, namı diğer çöl karıncasıyla beraberiz. Evet arkadaşlar, yanlış duymadınız. Bugün Kataklipis yani çöl karıncasının geldiği kargo ile geldi. Bana Halit Yaşar Avcı, yani bir takipçim, çok severim Halit'i. Halit tarafından hediye edilen Kataklipis yani çöl karıncasının açılımını yapacağız. Outworld'ünü, yaşam alanını hazırlayacağız. Aynı şekilde ilk beslemesini de yapacağız. Çok güzel bir cins ve çok istediğim bir cinsti. Çünkü genelde içerik olarak böyle daha aktif karıncaları seyretmeyi seviyorsunuz ve bu karınca da istediğiniz gibi çok aktif bir karınca. Bugün bu cinsi yani bu kraliçemizi güzelce bir kurulumunu yapacağız. Outworld'una aktaracağız. Bakalım güzel bir video olacak diye düşünüyorum. Bu arada videoya geçmeden 2-3 şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Aşağıdan kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz beni çok çok mutlu etmiş ve aynı zamanda desteklemiş olursunuz. Katıl butonumuzun yani katılımımızın açılmasına yalnızca 380 saat falan kaldı. Videoları sonuna kadar izlemeniz ya da mesela arkada açık bırakmanız bana çok çok fayda sağlar. Çok uzatmadan videoya geçelim. Evet, şu anda kargomuzla beraberiz arkadaşlar. Umarım videonun yarısındayken mikrofonun şarjı bitmez. Çünkü uzun zamandır şarj etmiyorum mikrofonları. Hani korkuyorum yarıda bitecek diye. Diğerini şarja taktım ama bakalım, bunu da göreceğiz. Şimdi öncelikle şöyle bir kutumuz var. Zaten görüyorsunuz, ben bunu niye söyledim bilmiyorum ama uzun zamandır video çekmediğim için ya da böyle çok sizle diyaloğa geçmediğim için mecburiyetten bazı şeyleri unutmuşum. Şöyle söyleyeyim, ben daha önce açtım. Nedenini söyleyeyim. Hani öldü mü ölmedi mi diye, sonra videoda ölmüşse bu kadar hazırlık yapıp bir daha şey yapmayalım diye bilginiz olsun. Çok güzel buraya yazmış, cam eşyadır kırılır diye. Çok özen göstermiş, baloncuklu bir şeye sarmışlar. Çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda burada bana bir adet de Lasius kraliçesi hediye etmiş. Şöyle göstereyim ben size kraliçeyi de. Çok 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 teşekkür ediyorum Halit. Hiç gerek yoktu aslında. Bende var ama bu senden geldiği için benim için çok daha nasıl söyleyeyim? Çok daha güzel hissettiriyor. Yani daha önemli bir şey. Çünkü manevi değeri var bir yerde. Şimdi şöyle kapalı güzelce bir kağıtlarla falan kaplamış ki zarar görmesin. Çok teşekkür ediyorum. Bu bana takipçimden gelen ikinci hediye. Bir kere de İbrahim'den gelmişti. İbrahim de bana Camponotus göndermişti. O da çok istediğim bir cinsi. Evet, reis buradan gözüküyor şu anda. Kutuya daha fazla bakmadım. Hani sadece buraya baktım, yaşadığını görüp geri kapattım. Belki içinde başka bir şey daha olabilir. Şöyle hızlıca bir bakayım. Yoksa da zaten sıkıntı yok. Hani ekstra bir şey koymuş mudur diye bakacağım. Sonra koyduysa çünkü görmemezlikten gelmeyelim. Evet, sıkıntı yok. Normal direkt kargolamış. Bu kartonu kaldırayım kenara. Şimdi ana itemimize gelmeden önce ben size şurada Lasius'u ne yapacağımızı anlatayım. Arkadaşlar, bu Lasius'u güzelce tüpe koyacağız. Güzelce besleyeceğiz ve bunun bir serisini yaparız diye düşünüyorum olursa. Olmazsa belki Halit derse ki bunu çekiliş yapalım. Belki Halit'le beraber, Halit'in de çünkü bir kanalı var. O da uğraşıyor. Onunla beraber bir çekiliş yapabiliriz beraber. Neden olmasın yani? Benim için hiçbir problemi yok. Şimdi burada bizim Kataklipis kraliçemiz var. Bu arada şunu söyleyeyim ben öncelikle. Kataklipis'in bunun türünü bilmiyorum arkadaşlar. Yani ben size şöyle yakından göstermeye çalışayım. Kraliçeyi de biraz ışık vuruyor ama şunu kapatırsam belki daha mı güzel gözükür? Şöyle göstereyim. Kataklipis kraliçemiz. Yani bunun tür tespitini yapamıyorum maalesef. Yani daha o kadar gelişmedim. Bunu Enes'ten bir şekilde öğreniriz. Bu arada arkadaşlar, aşağıdaki açıklamalarda bir tane link bulunuyor. Zaten orada bütün hesaplarımızın linki diye yazar. Oraya tıklayarak oradan bizim WhatsApp topluluğumuza katılabilirsiniz. WhatsApp topluluğunda çok kişiye geldik, ulaştık. Bayağı orada güzel sohbet de ediyoruz, muhabbet de ediyoruz. Anlamadığınız şeyleri de sorabiliyorsunuz. Zaten orada benden çok çok daha bilgili insanlar var. Hepsi de yakın olduğum insanlar. O şekilde oradan iletişim kurabiliriz. Şimdi en öncelikle bunun tüpünü değiştirmemiz gerekiyor. Sebebini hemen anlatıyorum. Görmüş olduğunuz gibi ya da görüyor musunuz bilmiyorum. Tüpte artık pembeleşmeler başlamış. Bu pembeleşmeler hiç hoş şeyler değil. Bunun sonu ölüm arkadaşlar. Benim kanalımda da bir tane video var. Formica kolonimize de aynısı olmuştu. Hatta çokça işçi kaybettik. Kraliçemiz de kendine zor gelmiş. Şu anda o
dev yumurtalı koloni olan o koloni oradan kurtarmıştık. Bugün bu kraliçemizi de buradan kurtaracağız. Yeni bir tüpüne koyacağız. Bu şey %90 15'e 10'luk bir 16'ya 10'luk bir tüp. Yani öyle görüyorum gördüğüm kadarıyla. Şimdi buna bir tüp hazırlayacağız hızlıca. Ben hemen buraları zaten kese kese direkt aşamalarını koyarım. Hızlandırırız. Bir müzik falan koyarız belki bilmiyorum. Evet şu anda 16'ya 16'lık bir tüp. Yani 160 santim 16 santimlik bir tüp görüyorsunuz. Buna aktaracağız. Sonrasında zaten devamında göreceksiniz. Şöyle göstereyim. Outworld için siliskum. Şöyle gösterelim. Sarı bir siliskumumuz var. Öncelikle Kataklipis kraliçemizi buraya almadan önce Outworld'ı hazırlayacağız. Bunu Outworld'a koyacağız. Sonrasında kraliçeyi Outworld'a bırakacağız. Kraliçe kendi burayı bulacak. Önce şimdi Outworld'a geçelim. Evet yapacağımız Outworld'ı görüyorsunuz. Şu şekilde göstereyim hemen. Şöyle bir kapağı var. Zaten Kataklipis arkadaşlar çok iyi tırmanıcı değiller. O yüzden zaten buraya kadar çıkabileceklerini sanmıyorum. Kalınlığını da şöyle göstereyim ben size. Bayağı derin yani. Derinliğini daha doğrusu. Derin bir Outworld yani yaşam alanı olacak. Teraryum diyelim hatta. Teraryum olacak. Bir dakika şöyle yapalım. Heh. Evet şimdi size şöyle bir kumumuzu gösterelim. Umarım 1 kilogram bu kum 1 kilogram satın aldım. Almak isteyenler olursa da ben bu videonun açıklamasına bırakırım linkini eğer beğenirsek memnun kalırsak. Şöyle bu kumumuz var. Bu kumu direkt dökeceğiz. Bu arada arkadaşlar şunu biraz açıklayayım. Kum aldığınız zaman eğer bu kum steril ortamda yani pet shoplardan kapalı şekilde alıyorsanız sıkıntı olmaz. Ama açık eğer doğadan alınmış bir silis kumsa bunu kesinlikle kaynatın, fırınlayın, öyle koyun. Ben bunu normal steril ortamdan aldığım için gerek duymayacağım. Maksimum toz olur. O yüzden sıkıntı yok. Önce bir planlamamızı yapalım. Kısaca planlamamızı da ben anlatayım size. Şimdi şu şekilde önce kumumuzu ısıracağız. Ne kadar şey olduğuna bakacağız. Bir de benim taşlarım vardı. Taşlardan ekleme yapmayı planlıyorum. Hani o gerçi konuşamadım. O gerçi ileriki zamanda da olabilir. Şu anlık sadece kumumuzu koyacağız ve buna bir adet lamba da alacağız. O lamba da bir sonraki aşama olarak düşünüyorum. Çünkü bu alanın yani yaşam alanının sıcak olması lazım. Biz bu sıcaklığı da takacağımız sarı ampul yani lamba ile sağlarız diye düşünüyorum. Isıtıcı pet işine hiç girmeyeceğim. Zaten Kataklips'in yaşam alanında lamba her türlü çok güzel duruyor. Bir çöl ortamı oluşuyor. Burada bir çöl vibe'ı yani çöl ortamı yaratmaya çalışacağız kısaca. Işık pardon lambayı kapatmışım. Kusura bakmayın şimdi fark ettim. Hemen buradan açalım bunu. Umarım. Ya da direkt ben bunu keseyim. Hiç yırtmayla falan uğraşmayalım. Yine biraz toz olacak diye düşünüyorum ama olabildiğince yere yakın yerden şey yapmaya çalışacağım. Nasıl söyleyeyim dökmeye çalışacağım. Böyle şurayı bir keselim güzelce. Yere yakın dökelim ki çok toz olmasın. Bu siliskum diye geçiyor. Bu akvaryumcularda falan pet shoplarda bulabileceğiniz bir kum. Bu şekilde. Çok tozlu olmuyor. Güzel. Çok ince taneli olmadığı için bunun boyutları da var. Yani bu siliskumun ince olanları, kalın olanları çeşit çeşit. Evet gayet yetti bu arada 1 kilogram. Ben size söyleyeyim. Bayağı kalın katmanda olacak görünüşe göre. Bir şöyle daha hepsini koymayacağım. Bir yaydıralım. Duruma göre daha ekleme yaparız. Belki yeter bu kadar ya da bilmiyorum yani nasıl olacak. O yüzden önce bir şunu bir yaydıralım. Bu arada ince taneli kumlar Kataklips'te çok iyi olmuyor. Çok kalınlar da iyi olmuyor. Çünkü genelde kumla beraber şey yaptıkları için yumurtalarını kumla beraber geliştirdikleri için kumun böyle tam orantılı olmasını tercih ederim ben açıkçası. Ya da bu zamana kadar gördüklerim arasında. Şu an bu kanalda siz bunu ilk defa deneyimleyeceksiniz. Yani ben de video olarak, seri olarak ilk defa deneyimleyeceğim Kataklips'i. Zaten istediğim bir cinsti. Şöyle yapalım bir düzleşsin. Kalınlığına bakacağım. Evet şu an kalınlığı yaklaşık bir yarım parmak falan oldu. Buna biraz daha ekleyelim tabii ki. Çünkü gömeceğiz falan o detaylar da var. O yüzden biraz daha dökmemiz gerekli. Şu şekilde biraz daha ekleme yapalım. Yarım kilo yetiyormuş bu arada onu fark ettim şu an. Kalanını da bırakacağım. Çünkü belki başka yerde yine kullanabiliriz silis kumu. Bütün kumu dökmek istemiyorum. Gereksiz olur zaten bütün kumu dökmekten.
Şöyle biraz daha dökersem bu yeterli olur. Şöyle bunu da kapatacağım, koyacağım kenara. Şimdi bunu birazcık şöyle çalkalayalım, sallayalım ve düzleyelim. Neredeyse bir serçe parmağım kalınlığına geldi. Burada şimdi önemli olan bu Outworld'e nasıl yerleştireceğimiz. Benim kafamda şöyle bir şey var. Yani bunu çapraz koymak var. En köşeye dayamak var. Ya da şöyle ortaya da koyabiliriz. Tabii bir yerde illaki böyle bir gömeceğimiz zaman bir çıkıntı olacağı için burada ona göre bir yere koymak istiyorum. Onu da şu an düşündüğüm zaman sanki ortada olması daha iyi diye düşünüyorum. Yani kenarda böyle çapraz olursa bir garip bir görüntü oluşabiliyor. Şöyle ben bunu tam ortaya gömeyim. Hem video çekimlerinde de daha rahat olur diye düşünüyorum şu anda. Ortada olması daha iyi. Sağ açı, sol açı daha rahat olur. Şu şekilde ben bunu yere doğru gömüyorum. Sonrasında şunun önünü biraz açalım. Bir şey olmaz. O içeriye doğru. Zaten kapatacaklar yüksek ihtimalle. Bunu şimdi arkadaşlar şöyle bir sallayalım. Orantılı olsun. Evet, tüpümüzü şu şekilde gömdük. Şimdi tüpün üstüne çok az daha dökeceğim. Çünkü buradan bozmak istemiyorum şeyi. Hani tüpü gömmek için biraz daha ekleyeceğim. Direkt tüpün üstüne dökerek bunu gömebiliriz şu şekilde. Buraları da gömelim. Görüntü olarak güzel dursun. En azından şu şekilde gömmüş olduk. Ben şimdi temayı birazcık şeye çevireceğim. Evet, şöyle görmüş olduğunuz gibi bayağı bir gömlük ama şu giriş benim sinirimi bozdu. Çünkü çok güzel durmuyor şu an orası. Orayı da şöyle bir şeyle düzeltmek istiyorum. Bakayım bunun boyu yetiyor mu? Büyük kalıyor ama şöyle yapabiliriz. Yani olduğu kadar yaptım ama tam güzel olmuyor. O yüzden şöyle ufak ufak şöyle bir dokuna dokuna bakayım güzel yapmaya çalışacağım. Evet, olduğu kadar ya, ben böyle şu an bence güzel oldu gayet. Hem tüpümüzü de gömmüş olduk. Şimdi kraliçeyi buraya salacağım ve biraz size yakın çekim yapmaya çalışacağım başka bir kameradan. O sırada burayı hızlandırılmış izlersiniz zaten. Kraliçe içeriye girdikten sonra ilk besleme aşamasına falan geçeriz. Oraları da görürsünüz. Videoyu ben çok uzun uzun çekeceğim. Sonra montajda size kısaltarak geleceğim. Şimdi kraliçeyi buraya yavaşça koyacağım arkadaşlar. Daha doğrusu dökeceğim. Şu şekilde. Yumurtası var mı bilmiyorum. Bakmadım ama gördüğüm kadarıyla yumurtası yok. Hani yumurtası da var galiba. O zaman biz bunu tüp olarak koyalım. Yok, tüp olarak koyarsak olmaz. Nasıl yapalım? Şunu bir alayım. Şunu da bir alalım. Mecbur strese giriyor ama bunun içindeki yumurtalara bakacağım bir. Var mı yok mu ya da bana mı öyle geliyor diye. Sanki şunlar yumurta gibi geliyor bana. Bakalım. Önce şu kraliçemizi bir şuraya bir dökeyim. Ee, Sonrasına bakacağız. Bu da düşmez şimdi. Heh, düştü. Evet, şu an kocaman arkadaşlar. Yani size bunu nasıl açıklayabilirim bilmiyorum ama gerçekten devasa bir karınca. Yumurtalarına bakacağım. Eğer yumurtaları varsa kapının girişine doğru koyacağım. O zaten bulacaktır onları. Ben şimdi başka bir kameradan da çekmeye çalışacağım. Hani o güzel bir görüntü yapmaya çalışacağım. Şimdi sizi bu görüntülerle baş başa bırakıyorum. Evet arkadaşlar, bilmiyorum belki videoda görünmüştür ama en son çok bekledim, girmedi. Girmeyince ben de diğer tüpü aldım. Diğer tüpten buraya silkeledim ve bunun içine soktum. Zorla oldu bir tık bu ama
Yapacak bir şeyim yok yani, çok inat etti. Şimdi arkadaşlar bunun şekerli su beslemelerini ve protein beslemelerini yapacağız. Öncelikle şekerli suyu biliyorsunuz, benim burada kulak çubuklarım var. Kulak çöpü mü denir, kulak çubuğu mu denir artık. Bunlarla veriyorum, biliyorsunuz zaten. Şekerli suyu yaparken bu ölçeğin çok bir önemi yok. Direkt normal olarak şekerli suyu yapabilirsiniz. Şimdi ben bunu koyarken kum da yapışacak ama birazcık yapacak bir şey yok artık ona. Şöyle şekerli suya bandırıyorum kulak çöpünü. Şöyle yakınını şuraya koyacağım. O onu bulur zaten çıktığı zaman, ya da hisseder diyelim, algılar antenleriyle. Bir de ben buna bir adet un kurdu vermek istiyorum. Arkadaşlar Kataklipis'in yumurta verimini almak istiyorsanız bol bol protein ağırlıklı beslemeniz gerekiyor. Tabii şimdi şöyle bir şey var. Kataklipis arkadaşlar ilk kişiden önce de besleme gerektiriyor. Yani bulduğunuzdan sonra direkt beslemeye başlamanız gerekiyor. Öyle bir cins ve biz de şu anda bunu işçisi olarak besleyeceğimiz için biraz zor işimiz. Normalde e, işçiyle başlatılıyor. Hani nasıl söyleyeyim size? İşçiyle beraber koyuyorsunuz. Yani işçi eklemesi yaparak başlıyorsunuz. Öyle daha sağlıklı oluyor. Tabii bu şart değil ama bu olduğu zaman daha verimli oluyor. Bunun daha verimli olmasının sebebi, kraliçe sürekli dışarıya çık, işte ne bileyim şey yap. Kraliçe bütün işleri yapmıyor. Böyle olduğu zaman daha rahat, daha yorulmadan, daha iyi şekilde ilerleyebiliyor kraliçe. Bu da bizim işçi verimimizi, yumurta verimimizi arttırıyor. Evet, şimdi un kurdunu bir kağıdın üzerine mi koysam diye düşünüyorum ama bu da bence görüntüyü bozar. Şöyle kimse şey yapmasın, gerilmesin. Mecburen biliyorsunuz, bunu daha önceki videolarda da söyledim. Arkadaşlar biz bu un kurtlarını zaten bunun için büyütüyoruz. O yüzden mideniz bulanmasın. Şöyle bir parça koyacağım. Diğer parçayı da ben formikalara atayım şurada hemen. Zaten aç kurt gibiler formikalar. Hem beslemelerini yapmış olurum bir ucundan. Evet, şu anda un kurdunu koyduk. Tabii ben bunu birazcık daha düzelteyim. Düzelteyimden kasıt hani daha öne doğru çevirip tüpe yaklaştırayım. Tüpün önüne koyalım hatta. Kraliçe illaki dışarıya doğru çıkacak zaten acıktığında, yemek aramaya çıktığında. Videomu izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Kapanışı biraz böyle yapmak beni üzüyor ama dediğim gibi şu an kraliçeyi zaten zar zor içeriye soktuk. Şimdi bir de bunu beklersek biraz uzun sürer. Ben zaten çekebilirsem videonun ortasına falan koyarım ya da buraya koyarım. Videoyu da kapatalım arkadaşlar. Buradan tekrardan bana bunları gönderen Halit'e çok teşekkür ediyorum. Zaten Halit'i çok severim. Birlikte Instagram'da da konuşuyoruz. Beni çok seviyor. Ben de onu çok seviyorum. Hatta yazın ihtimal olursa yanına bile gitmeyi düşünüyorum, bakalım. Tekrardan bu hediyesi için de, bu gönderdiği Kataklipis için de çok teşekkür ederim. Orlasius'e de çok güzel bakacağım. Tekrardan onun için de çok 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 teşekkür ederim. Size de çok teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz için. Bana çok destek olmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Hepinizi çok 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 birer birer çok seviyorum. Gerçekten bu işi ben severek yapıyorum. Sizin yorumlarınızla bu işi devam ettiriyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz beni çok çok mutlu etmiş ve desteklemiş olursunuz. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Selametle kalın. İyi hobiler dilerim. Bay bay. Ha bir de Instagram'dan da takip edin arkadaşlar lütfen. Ben oraya genellikle storyler atıyorum, konuşuyorum. İşte uçuş olduğu zaman uçuş bildirimlerini falan söylüyorum. Hani bugün uçuş var, şu saatlerde uçuş var gibi gibi. Oradan da takip ederseniz sevinirim. Selametle kalın. Bay bay.